Cevaplı. Değil mi? Soruyor. Cevaplı hep bak karşı. Tabii ki de şey var. Karşılıklılık Evet. bütün müziklerde var. Ama Hind'in tadı o karşılıklılıkta değil. Evet. Değil mi? Konuşuyorlar. Eyvallah. Eril dişil aslında değil mi? Evet, Mızraplı olan Tabii, eril, tabii. Öbürü dişil. nefesli olan Nefes dişil. Ama o şeyi, cilveyi nefeste görmüyor musun? Kadınsı, Oldu. o feminen değil mi? Tabii, tabii. Ve bir dalga var orada. Bak, parçalı değil, köşeli değil, Eyvallah. Evet değil. kubbeli, Evet. Hep böyle kum böyle. tepeleri, Eyvallah. Yumuşak. Eyvallah. yumuşak. Evet. Değişken, akışkan. Ama kum. Buradan geliyor Mısır'da, affedersin, Hint'te doğan bu müzik kültürün de en iyi temsilcisi, devam etsin. Kısa imajik. En iyi temsilcisidir. Müzik, her şeyde müzik. Tagore ne diyor? Ne diyor? Bir toplumun diyor şeyini, kültürünü anlamak istiyorsanız müziğine bakın. Şiirine de tabii aynı zamanda. Şimdi evet, bu müzik geliyor İran'da, böyle arka arkaya dinlenirse anlaşılır bu. İran'da farklılaşmaya başlıyor ama bu özü koruyor. Daha disipline oluyor. Burada disiplinsiz. Evet. Sürekli improvize. Giderek disipline oluyor. Oradan Arap'a geçiyor. Perslerden Araplara. Araplarda bu kez Perslerin disipliniyle Hintlilerin o Mix serbestliğinin var orada. miksi çıkıyor. Ha. Gene çöl. Yine çöldeki Gene o kıvraklık kumlar. ama bir ritim giriyor. Şeyde gerçi Hint'te de o ritim var. Eyvallah. Tablanın yaptığı Eyvallah. ritimler var. Onlar giriyor. Girdi işte tabla. Aha işte tabla. Fakat burada tablanın kullanışıyla Arap'ın darbukası farkını göstermek için söyledim. Darbukaya girdiğiniz zaman artık o Eyvallah. ritimler daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Bu şeye geçtiği zaman, batıya, Yukarıya. Yunan'a ve Avrupa'ya geçtiği zaman köşeli müzik haline geliyor. Köşeli diyorum. Başladı. abi. Yuvarlak değil. Evet. O nedenle mimarisine de baktığımız zaman Batı mimarisi köşelidir. Doğu mimarisi ovaldir, kubbelidir. Bellidir. Bakın mesela şeye, bizim camilerimize, kubbe. Eyvallah. Kubbe aslında hem evreni tabii sembolize ediyor. Bunu söylüyoruz ama dişil, kadın göğsüdür. İnsanın ilk beslendiği kaynaktır. O, ona baktığı zaman o feminen duyguyu, o anne çekimini, Besleyen. mimari, bilinç dışı mimari yakalar. Koymuş oraya. Batıya gittiğiniz zaman mesela mabetlere, katedrallere falan baktığınız zaman sipsivridirler. Evet. Değil mi o? Köln'deki işte bir katedral var. Evet. Böyle kapının önünden ben bir bakmaya cesaret edeyim dedim. Sırt üstü düştüm. O derece. Tam kapının önünden tepeyi göremiyorsun. Allah Allah. Kaldır şöyle başını, tam görecekken yere düştün. Biraz uzaklaşıp baktığın zaman görürsün. Peki sivri şeyler binalar aslında çok da hoş değil. Kule gibi yani. Ama Gereksiz. geliyorsun Ayasofya'ya böyle Değil mi? yayılıyor. Payandaları falan hepsi var. Ağır, Tabii. güzel duruyor. Peki ne? Çünkü Ayasofya Meryem'in şeyidir, tesahürü bir yapıttır. Hazreti Meryem'i temsil eder. O Köln'deki katedral İsa'yı temsil eder. Çünkü o giderek ağırlıklarından kurtulan, yükselmeyi gösterir. Zirveye geldiği Semavi. zaman artık orada materyal bir nokta gibi kalmıştır. Aslında semavi düzeni anlatıyor, geçişi anlatıyor. İsa'nın semaya yükselişi bir yapıda gösterilmesi ister. Büyük kütleyle başlarsınız, giderek maddeden kurtulur ve bir nokta olur. İşte Ya. bu. Ama şeye geldim, Hazreti Meryem'e geldiğin zaman kubbe, annelik, şefkat. Evet. O şefkat yayılır, o yereldir. Şefkat yerdedir. Kibele Semaya gibi çıkmaz. yani. O Şöyle semaya çıkmaz. çıkmaz. O semadan Tabii. indi. İndi. İsa çıkıyor, Meryem indi. Oh. Evet. Şimdi efendim niye bu müzikler Meryem gene Başladık. gitti? Ama bu böyle bir şey. Dünya kültüründe semboller sanatla ortaya çıkar. Ama sanatla çıkan sembol zanaatle değil, tasarımla değil. Eyvallah. Sanatla çıkan kültürün kendi özlerinin dışlaşması. Yani müminler sanatçıdır. Ya da sanatçılar mümindirler. Şimdi efendim Hegel diyor ki
Antik Yunan'ın klasik sanatı heykel sanatıdır. Ve oradaki sanatçılar kendilerini ortaya koymamışlardır. Yani Antik Yunan'da bir heykeli gördüğünüz zaman, bir tanrıça heykeli, bir tanrı heykeli ya da bir insan heykeli gördüğünüz zaman kimin yaptığı belli değildir. Birkaç tanesi rastlantı olarak bilinmektedir. Diğerlerini bilmezsiniz çünkü sahiplenmez. O ibadet olarak yaptığı bir şey olduğu için altına imza atmaz. Anonim dediğimiz budur. Anonim imandan doğar. Orada kendini göstermek derdi yoktur. Orada imanını göstermek vardır. Sanatın aslı budur. İmanını göstermek. Kendini gösteriyorsan sen pazarlıyorsun abi sanatı. Sen endivar olsun yani. Sen para kazanmak için yapıyorsun. Abi konserve kutusunu bile satarsın bana sen ya. Tabii ya çekersin bizim Marlon Brando'nun motosikletini. Onunla meşhur olursun. Satarsın abi. Yani. Ha dersin bu bir eleştiridir, modern sanat işte ben şunu demek istiyorum. Abi tamam da klasik değilsin. Kötü değilsin. Müthiş bir iş yapıyorsun. Sorguluyorsun. Sen başka bir iş yapıyorsun. Sorguluyorsun. Klasik sanat sorgulamaz. Klasik sanat imanını dışlaştırır. Onun için Hegel diyor ki bugünün sanatçısı o heykellerden daha mükemmelini yapabilir. Tabii, eyvallah. Ama klasik olmaz. Hayır. Form olarak daha iyisini, hatta aynısını işte yapalım. Yapabilirsin İtalya'da atölyeler yapıyor, var. tabii. İtalya'da gittim ben atölyelerde gördüm. Kralını yapıyorlar. Doğru. O antik Yunan heykellerin bini bir para ya orada. Afrodit, Mafrodit, istediğin de sipariş ver al git. Ama o sanat değil diyor. Klasik sanat değil. Peki ya gördüğüm şey? Hayır, Afrodit heykelinin aynısı. Niye olmuyor? Çünkü öbürü kreatifti. Kendinden önce bir şeye bakarak yapmadı. O anda imgesinde canlananı dış dünyaya koydu ve Doğuş. Evet. Serhan ne güzel. Niye burada anladın değil mi? Doğuş. Oraya doğdu, anne geri çekilir. Sanatçı annedir. Sanatçı bebeğine aşık olan annedir. Kendine aşıksa yürü kardeşim sen. Ya. Kendine aşıksan sen doğurduğunun farkında değilsin. Sen sanatçı değilsin o zaman. Sen egosantrikten sanatçı olma. Şimdi peki ama sanatı bununla sınırlayabilir misin? Hayır. Bunu klasik sanat diyoruz. Özdeş, kendiyle aynı. Romantik sanat ifade edeceksin, dillendireceksin, duygularını dışa vuracaksın. Sembolik sanat aslı gizleyeceksin, dışarıdan göstereceksin. Sembolik sanat. Hint sanatı böyledir. Hint sanatı klasik değildir. Klasiğe varmadı. Ne demek? Baktığınız zaman sanatçının kendisi insan değil mi? Peki. İnsanın doğayı taklit etmesi veya doğayı yeniden yaratması, çevreyi yeniden üretmesi. Gel bakalım kendine. Yıldızları inceledin. Tamam. Doğa, akarsu, dağlar falan. Filan, tamam. Sokrat ne diyor? Ya iyi de gel. Nereye geleyim? Kendine gel. Bir de kendini dışlaştır. Peki kendinin dışlaştırması, bir insanın kendini dışlaştırması, ilk önce bedeninin dışlaştırılmasıdır. İlk iş bedeninin bedenini dışlaştırmak heykeldir. İnsanın hiç başka bir şeye benzemeksizin, başka bir şeyle ilişkilendirmeksizin doğrudan kendi bedenini ortaya koyması klasik sanat budur. Tam uygundur. İnsanın kendisi önce bir beden olarak görünüşe çıkar, sonra duyguları çıkar, sonra fikirleri çıkar, sonra eylemler çıkar. Ama önce kim yapıyor? Ya bu işte heykel, status. Tabii. Bu. Hint sanatına gittiğimiz zaman keşke şey olsa belki de Can bu yardımı yapar bize. Orada Ganesha diye bir tanrıça heykeli. Hatta da tanrı heykeli. Ganesha. Tam sembolik sanatın en iyi örneklerinden biridir. Hint sanatında Ganesha. Bir insan vardır orada form olarak ama insan yoktur. Niye? Yüzü fildir. Çok kollu yani. Çok kolludur. Elinde işte yılan vardır, başka bir hayvan Sembol vardır, dolu maymun ortalık. vardır. Ayaklar. Yani insan formunu örten hayvan suretleri vardır orada. Sembolik sanat bu demek. Yani oradaki her sembolü deşifre edersek biz o gizlenmiş insandan ne var anlayabiliriz. Çünkü içgüdüler hayvanla gösterilmiştir. İnsanın iç güdülerini
resmetmiş. Dışarıya çıkartmış. İnsanda yılanlık var, akreplik var. Ne derler? Koyunluk var. var, Koyunluk var, tabii. koçluk var, tilkilik var. Tabii. Değil mi? La Fontaine masalları yani. Akreplik var, hepsi var. Bırak onu, Mevlana'nın zaten beslemesi de baştan sonra La Tabii. Fontaine masalları. Yani insanın iç güdülerinin hayvan suretleriyle temsil ediliyor. Eyvallah. Temsil edilen bir yerde klasik olmaz. Temsil varsa bu ikilik Klasik. sembolik sanattır dediğimiz. Gösterilen sanat yani. Gösteriyorum. Eyvallah. Kendisi değil. Böyle bir... Peki fil gibi güçlü. Arslan gibi Yiğit. yiğit Harş, yani. Neyse. yazık. Tilki kurnaz yani. Bu adam kurnaz. tabii. Tilkiyle gösteriyorum değil mi? Bu sembol. İnsanı doğrudan doğruya koyduğun zaman insan önce Tanrı antropomorfik insan heykeli dediğimiz zaman çıplak bir erkek veya kadın ama gözleri bakmıyor, yani kişilik yok. Statüs, duruş var. Sakin, sekine var. Evet. Tüm vücudu çıplak, yani bir gösterge yok üzerinde. Olduğu gibi olan. Kendi gibi. Aslında niye Tanrı diyeyim ki, o insan. Ama insan dediğin duygularıyla, ilişkileriyle, beğenileriyle, coşkularıyla, düşünceleriyle insandır. Evet. Ama bütün bunlardan soyutlanırsa o statüs çıkar ortaya. Tanrı dediğin soyutlanmış insandır. Yani tasavvuf dediğimiz şeyde, manevi akımda arifler der ki Tanrı insana aşık. Siz Tanrı'yı arıyorsunuz. Tanrı sizi arıyor. Sevdiğini yarattı. O sevdiğine aşık. O zaman Tanrı'yı kendinde tecelli ve tezahür ederek bilmek sanatçının işidir. Oh. Sanatçı kendi yaptığında kendisini seyrediyor olması Tanrı'yı keşfetmesi demektir. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu bu demektir. Gnotiseaton budur. Kendini bil bu. Yaratımında kendini bilebilirsin. Tanrı da yaratımıyla tanrılığı ortaya çıktığı için sanatçı Tanrı'yı kendinde bulur ve onun emri vahyidir. Vahiy de sezgisidir. O sezgisi bir imgeye döker. O imgeyle dış dünyada ya musiki, ya heykel, ya resim, ya tiyatro, ya sinema, ya bir performans. İlla ki. Bu şekilde tecelli ve tezahür ettirir. Şimdi Hint sanatı sembolik sanat olduğu için musikisi de öyledir. Tiyatrosu, o gölge tiyatroları ve benzeri diğer şeyler hepsi maskeleri öyledir. Doğru. Değil mi? Maskelerin arkasına Evet, gizlenirler. evet. Kendisini çıkartmaz ortaya. Maskeyi de bir aktör haline getirmez. Evet. Bir cin gibi kalır. Dikkat edin tiyatrolarına. Önde böyle çirkin bir surat, yani kötülük var bu alemde. Efendim bir tane de böyle gülen bir şey yapar. Var. Aslında Yunan tiyatrosunda zaten görürsün onu. Evet. Değil mi? Tiyatronun sahnesinin. Ağlayan gülen vardır. Evet. Tabii. Trajedya, komedya. Komedya. Komedya, optimist, dünya güzel, her şey yolunda, sağlığım yerinde. Diyorsunuz. Benim böyle dostlarım vardı. Sağlık yerinde, evliliğinde mutlu. Efendim, para pulda kalmış veya işte Filan. kazanmış filan. Hani ne derler, işler nasıl? Yolunda abi. Yolunda. Şimdi konuşuyorum efendim, takdir ilahi işte. Her şey takdir ilahi değil mi Metin Bey? Cenab-ı Hak her yerde tecelli ediyor değil mi efendim? Tasavvuf okumuş 2 kitap. Orada. Öyle mi diyorum ben. Allah. Bir cemalde tanıdın. Bir celalde tanır mısın acaba dedim. Aman. Kimi diyor. Ya, Celal abi var bizim, onu tanır mısın yani, demiyorum. yani. O cemali sana gösteren sana bir celallense ne yaparsın diyor. Anlamıyor. Ciyak. Aradan geçmiş biraz zaman sonra aynı kişide gördüm ki hani gecinden versin kime lazımsa verilir de gecinden versin kanser olmuş. İşte son aşama bilmem ne falan, doktor koştu falan. Dur ya o dedim. Ben böyle Allah'ın da beni mi buldu? Ne biçim Allah'mış bu? Ben ne yaptım ki? Bugüne kadar hiç yani hep iyilik yaptım insanlara. Dur bir dakika, bir Celal Esma'yı gösterdi. İnkar ediverdin yahu. Aşk. Ya. Aşık her çileye rağmen aşıktır ya. Rıza nerede kaldı? O halde aşk olmadan kimse Allah'ı takdir ve tasdik edemez. Sadık olamaz. Yalan söylüyor. Her haliyle sevmek. Sen bana baba gibi, sen bana her türlü mirası ver. Ben har vurup harman savurayım. Ondan Sağlığım sonra- da bozulmasın. Doktora da lüzum var.
Abi işler yok. Ya biraz da yetenek de ver canım, yani gitarda ya Sinan gibi de söyleyeyim yani. Takdiriyle. İyi babacığım, hepsi olsun da. Bu babayı sen seviyor musun, yoksa bu babanın verdiklerini mi seviyorsun? Seviyorsun. İşte diyor ki bir Arif, hacca gidenler Beytullah'ı ziyarete giderler. Biz gittik mi evin sahibi nerede diye sorarız.